Pakistan'ın en zor sınavlarından biri Tehrik-i Taliban Pakistan yani TTP. Güney Asya'nın tam kalbinde yer alan Pakistan, kurulduğu günden bu yana zorlu bir coğrafyanın ve sert tarihsel dalgaların içinde ayakta durmaya çalışan bir ülke. Bağımsızlığını kazandıktan sonra komşusu Hindistan'la 3 kez savaşmak zorunda kaldı. Milyonlarca insanın hayatını etkileyen büyük göç dalgaları yaşadı. Depremlerle ve sellerle mücadele etti. Afganistan'daki savaşların doğrudan yansımasını hisseden ülke oldu. Tüm bunların yanında Pakistan'ın en uzun ve en yıpratıcı mücadelelerinden biri de teröre karşı verdiği savaş. Ve bu savaşın en kritik başlığını Tehrik-i Taliban Pakistan bilinen adıyla TTP oluşturuyor. TTP, Pakistan için sadece silahlı bir örgüt değil, devletin meşruiyetini hedef alan, ülkenin siyasi düzenini tanımayan, sivil asker ayırt etmeksizin hedef alan, Pakistan'ın ulusal güvenlik önceliklerini belirleyen en önemli faktörlerden biri haline geldi. Şimdi TTP dosyasına daha yakından bakalım. Nasıl ortaya çıktı? Nasıl güçlendi? Pakistan bu tehdide nasıl yanıt verdi? Ve bugün gelinen noktada neler bekleniyor? Hepsini 10 maddede anlatıyoruz. GZT 10'un başlıyor. Pakistan, tarihin, aşiret kültürünün, mezhepsel mücadelelerin ve büyük güç rekabetinin tam ortasına duran bir coğrafyada ayakta kalmaya çalışan ve güçlü olmak zorunda olan bir devlet. Batısında İran, doğusunda tarihi düşman Hindistan, kuzeyde düşman kardeş Afganistan ve kuzeydoğusunda Çin ile komşu olan Pakistan'ın sorunsuz tek komşusu ise Çin. Bağımsızlığını kazandığı 1947'den bu yana Pakistan'ın güvenliği hiçbir zaman sadece sınırlarını korumak anlamına gelmedi. Çünkü bu topraklarda güvenlik aynı anda hem dış tehditlerle hem de sınır ötesinden sızan istikrarsızlıklarla mücadele etmeyi gerektiriyordu. Hindistan'la yaşanan 3 savaş, Keşmir Anlaşmazlığı, Afganistan'da ardı ardına gelen işgaller, milyonlarca mülteci yakını, aşiret yapıları ve dağlık sınır hattı. Tüm bunlar Pakistan'ın kuruluşundan itibaren güvenliğin süreklilik isteyen bir refleks olduğunu gösterdi. Bu zeminde 2000'li yılların başından itibaren yeni bir tehdit sahneye çıktı. Afganistan'da devam eden savaşın Pakistan'a taşan gölgesi. Afganistan'da yaşanan her çatışma, her güç değişimi ve her militan hareketlenme sınırın diğer tarafında yani Pakistan'da da doğrudan etkisini gösterdi. İşte tam bu noktada Pakistan'ın karşısına son 20 yılın en zorlu güvenlik sınavı çıktı. Tehrik-i Taliban Pakistan. TTP'nin ortaya çıkışı bir günde olmadı. Savaşın, ideolojinin ve sınır ötesinden gelen istikrarsızlığın karışımıyla zamanla büyüyen bir tehdit olarak belirdi. Pakistan için bu örgüt sıradan bir güvenlik meselesi değil, devlet egemenliğine yönelmiş uzun soluklu bir saldırı demekti. Bugün Pakistan'ın terörle mücadele hafızasında TTP yalnızca bir örgüt adı değil, bir dönemin acı hatırası, stratejik kırılma noktası ve milli güvenlik önceliğinin adı. TTP her ne kadar adında Taliban kelimesini taşısa da Pakistan için bu yapı Afgan Talibanı ile karıştırılamayacak kadar farklı bir söylem ve hedefe sahiptir. Afgan Taliban'ın önceliği sadece Afganistan'a hakim olmak ve ülke yönetimini elinde bulundurmaktır. Rejim ihracı gibi bir hedefleri olduğu henüz bilinmiyor. TTP'nin ajandası ise Pakistan devletinin varlığını yok etmek üzerine kuruludur. TTP'ye göre Pakistan devleti meşru değildir. Ülkenin anayasal düzenini, kurumlarını ve toplumsal yapısını tanımaz. Bu nedenle Pakistan için TTP yalnızca silahlı bir örgüt değil, devletin temellerini hedef alan radikal bir reddiye hareketidir. Örgütün söylemi dini referanslarla süslense de Pakistan toplumunun büyük çoğunluğu bu ideolojiyi gerçek İslam anlayışının istismarı olarak görür. Çünkü Pakistan'ın kimliği ve devlet düzeni zaten İslam'ın temel alan bir anayasal modele dayanır. Bir diğer kritik nokta ise yöntemleridir. TTP hedeflerine ulaşmak için sivilleri, çocukları, öğretmenleri, camileri ve güvenlik güçlerini hedef alan eylemler düzenlemekten hiçbir zaman çekinmez. Halk nezdinde TTP inancı savunan bir hareket değil, inancı şiddet için araçsallaştıran bir yapılanmadır. Pakistan'da sokaktaki vatandaşın gözünde TTP, dini değerleri kullanarak insanları hedef alan, toplumsal düzeni bozmaya çalışan ve devletin otoritesini kırmayı amaçlayan bir tehdit olarak görülür. Sonuç net. Pakistan'ın gözünde TTP'nin ideolojisi toplumun birlik ve inanç değerleriyle bağdaşmayan, dışarıdan taşan çatışmaların içeride radikalleşmiş yansımasıdır. TTP kurulduğu günden bu yana farklı liderler gördü. Her lider örgütün yöntemini, söylemini ve hedef alanını şekillendirdi. Ama Pakistan için değişmeyen gerçek hep aynı kaldı. Bu yapı kim yönetirse yönetsin devletin güvenliğine karşı tehdittir. İlk lider Beytullah Mesud
aşiret bağları ve sınır hattındaki dağlık yapıyı kullanarak örgütü büyüttü. Pakistan güvenlik güçleri onu hedef aldı ve etkisiz hale getirdi. Yerine geçen Hakimullah Mesud daha saldırgan ve görünürlüğü yüksek eylemler peşindeydi. O da güvenlik operasyonlarıyla ortadan kaldırıldı. Sonrasında liderlik Molla Fazlullah'a geçti. Propagandayı öne çıkaran, özellikle gençleri etkilemeye çalışan bir strateji izledi. Pakistan'ın kararlı mücadelesi ve uluslararası işbirliği sonucunda Fazlullah da etkisiz hale getirildi. Bugün örgütün başında Nur Veli Mesud bulunuyor. Daha çok hücre yapılanmaları ve sınır ötesi alanlara dayanarak örgütün varlığını sürdürmeye çalışıyor. Ancak son dönemde dikkat çeken önemli bir gelişme var. Nur Veli Mesud, Pakistan'ın terörle mücadele hedefi doğrultusunda Afganistan'ın başkenti Kabil'e geçtiğimiz haftalarda düzenlediği hava operasyonlarında etkisiz hale getirildiği yönünde açık kaynaklara yansıyan bilgiler de mevcut. Bu iddialar teyit sürecinde olsa da Pakistan'ın terörle mücadeledeki istihbarat ve operasyon kabiliyetinin geldiği noktayı gösteren kritik bir işaret olarak değerlendiriliyor. Bu liderlik çizgisi Pakistan'a şunu öğretti: TTP bireylerden ibaret değildir. İdeolojik ve coğrafi ağlarla var olan bir yapıdır. Bu nedenle Pakistan mücadelesini yalnızca örgüt liderlerine değil, tüm altyapısına, finansman kanallarına, iletişim hatlarına ve güvenli bölge arayışlarına karşı da yürütüyor. Sonuç net: bir lider gelir, başka biri gelir. Ancak Pakistan'ın kararlılığı asla değişmez. TTP sahada klasik anlamda bir ordu değil. Önünde bayrak taşıyan, birlikleri, düzenli mevzileri, belirli bir cephe hattı yok. Tam tersine gölge gibi hareket eden vurkaç taktikleriyle çalışan bir örgüt. Pakistan bu örgütle mücadele ederken sadece askeri güç değil, istihbarat, teknoloji, yerel güvenlik ağları ve halk desteği gibi birçok unsuru bir arada kullanmak zorunda kaldı. TTP'nin eylem tarzı oldukça çeşitli. Yol kenarlarına yerleştirilen bombalar, sınır karakollarına yapılan ani baskınlar, şehirlere sızmış hücrelerle yapılan silahlı ve bombalı saldırılar, propaganda videoları ve sosyal medya manipülasyonları da bunların arasında. Sivillerin de hedefe alındığı kanlı terör eylemleri, Pakistan'ın ekonomik altyapısını çökertmek için havalimanları, limanlar, lojistik güzergahlar, yabancı uzmanların çalıştığı şantiyeler başta olmak üzere Çin'in bir kuşak ve bir yol projesi kapsamında Pakistan içerisinde yaptığı yatırımların hedef alınması bu eylemlerin başlıcalarını oluşturuyor. Bu saldırılar yalnızca can kaybı yaratmak için değil, Pakistan devletine olan güveni zayıflatmayı ve toplumda korku oluşturmayı hedefliyor. Fakat Pakistan da bu tehdidin yapısını iyi çözümledi. Son yıllarda uygulanan strateji şu temel üzerine kurulu: örgütle değil, örgüt mantığıyla savaşıyoruz. Bu yaklaşım sadece silahlı unsurları değil, bağlantı ağlarını, finans kaynaklarını, iletişim kanallarını, propaganda mekanizmalarını ve koordinasyon kabiliyetini hedef alıyor. Bugün Pakistan sahada insansız hava araçları, gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı, özel birlik operasyonları, sınır teknolojileri ve bariyer sistemleri, sosyal medya ve iletişim denetimi, yerel topluluklarla güvenlik işbirliği gibi yöntemlerle mücadeleler yürütüyor. Ve sonuçlar ortada. TTP geçmiş yıllara göre oldukça dağınık bir görüntü veriyor. Burada asıl kritik nokta şu: bu bir cephe savaşı değil, sabır ve istikrar gerektiren uzun soluklu bir güvenlik mücadelesi. Pakistan bu gerçeği kabul ederek hem askeri hem de toplumsal direnci temel alan bir ulusal güvenlik refleksi oluşturdu. Bugün sokaktaki Pakistanlı biliyor ki bu tehdit sadece askeri bir mesele değil, ülkenin geleceğini koruma iradesinin bir parçası. Tarih 16 Aralık 2014. Bundan neredeyse 10 yıl önce Pakistan tarihinin en kanlı ve üzücü günlerinden biri yaşandı. TTP, Pakistan ordusunun kendilerine yönelik başlattığı Zerb-i Azap operasyonuna misilleme olarak Peşaver'de bulunan askeri bir okula terör saldırısı düzenledi. TTP'nin Çeçen, Arap ve Afgan teröristlerinden oluşan bir tim tarafından gerçekleştirilen bu saldırıda 140'tan fazla öğrenci ve öğretmen katledildi. Bu saldırı sonrasında Pakistan, TTP'ye yönelik tüm mücadele yöntemlerinde doktrin değişikliğine gitti. Bu olay Pakistan için sadece bir terör saldırısı değildi. Aynı zamanda ulusal birlik ve ruhunun yeniden doğduğu an oldu. Sokaklardan parlamentoya, mahallelerden üniversite kampüslerine kadar her yerde aynı duygular hakimdi: derin acı, büyük öfke ve kararlı bir duruş. Peşaver saldırısı Pakistan'ın güvenlik yaklaşımında köklü değişimlere yol açtı. Operasyonel kapasite arttırıldı. İstihbarat kurumları arasındaki koordinasyon devreye alındı ve terörle mücadelede bütüncül bir strateji benimsendi. Ulusal eylem planı bu dönemde harekete geçirildi. Radikalleşme ile mücadele eden sınır güvenliğine kadar birçok alanda kapsamlı reformlar hayata geçirildi. Bu süreçte Pakistan ordusu, güvenlik birimleri, yerel yönetimler ve sivil toplum güçlerini birleştiren tek yürek bir model ortaya çıktı. Eğitim kurumlarının korunması, toplum desteğinin mobilize edilmesi
geliştirilmesi ve psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi saldırının yaralarını sarmak için hızlıca uygulamaya geçirildi. Peşaver'de özellikle küçük yaştaki öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu terör saldırısı Pakistan'a şunu gösterdi. Terör yalnızca güvenlik güçlerine değil, bir milletin geleceğine saldırıdır. Ve Pakistan halkı da dünyaya şu mesajı verdi. Biz bölünmeyiz, biz vazgeçmeyiz, biz biriz. Pakistan'ın TTP ile mücadelesini anlamak için Afganistan gerçeğini görmezden gelmek mümkün değil. Çünkü bu tehdit sadece Pakistan içinde doğmadı. Afganistan'daki çatışmaların, güç boşluklarının ve bölgesel türbülansın bir yansıması olarak şekillendi. Afganistan son 40 yılda iki büyük işgal, iç savaş dönemleri, yönetim değişiklikleri ve güç mücadeleleri yaşadı. Bu dalgaların her biri Pakistan'ın sınırına kadar geldi. Milyonlarca Afgan mülteci Pakistan'a sığındı. Sınır hattında ekonomik ve toplumsal dengeler değişti ve bölge silahlı gruplar için bir geçiş koridoruna dönüştü. TTP de bu karmaşadan beslenen yapılardan biri oldu. Örgüt unsurları özellikle 2014 sonrası Pakistan'ın Zarb-ı Azap operasyonu ile ciddi darbe alınca Kunar, Nuristan, Nangarhar, Paktika gibi Afganistan bölgelerine geçerek kendilerine yeni alanlar oluşturmaya çalıştı. Pakistan'ın güvenlik perspektifi burada son derece net. Hiçbir komşu ülkenin toprağı Pakistan'a zarar verecek silahlı yapıların sığınağı olamaz. Bu sadece Pakistan'ın talebi değil, uluslararası hukukun da temel prensiplerinden biri. Pakistan bu nedenle yıllardır Afgan tarafıyla şu başlıklarda temas kuruyor. Ortak sınır güvenliği mekanizmaları kurulması, terör unsurlarının bölgeden uzaklaştırılması, istihbarat paylaşımının arttırılması, sınır geçişlerinin kontrol altına alınması ve siyasi askeri iletişim kanallarının sürekli açık tutulması. Zaman zaman gerginlikler yaşansa da Pakistan'ın tutumu açık. Afganistan halkı kardeştir. Ama teröre alan açılmasına da müsaade edilemez. Bu yaklaşım Pakistan'ın hem ulusal güvenliğini hem de bölgesel barışı gözettiğini gösteriyor. Çünkü Pakistan biliyor ki sınırın bir tarafında istikrar olmazsa diğer tarafta huzur bulamaz. Zor zamanlarda bile diplomasi ve güvenlik dengesini koruyarak Afganistan'la yapıcı işbirliğini sürdürmeye kararlı. Ancak bir gerçek daha var. Terör tehdidi sınır tanımıyor. Pakistan da bu nedenle kendi güvenliğini sağlarken sınır ötesi gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ediyor. Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi bölgede yeni bir dönem başlattı. Birçok gözlemci bu gelişmenin Pakistan için daha istikrarlı bir güvenlik ortamı oluşturacağını düşündü. Tarihsel bağlar, ortak sınırlar ve iki halk arasındaki yakınlık dikkate alındığında bu beklenti doğaldı. Ancak sahadaki durum ise bambaşka şekilde gelişti. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekilirken binlerce silah, askeri araç, gereç ve mühimmattan oluşan oldukça geniş bir envanteri Afganistan'da bıraktı. Bu silahlar ve askeri malzemelerden bir kısmı da TTP'nin eline geçti. Üstelik ABD sonrası oluşan güvenlik ve istikrar boşluğunda TTP bu fırsatı değerlendirerek Pakistan içlerinde yüzlerce terör saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda onlarca Pakistan askeri ve polisi şehit düştü. Afgan Taliban'ın önceliği Afganistan içindeki yönetimi ve düzeni sağlamak. Ancak TTP tamamen farklı bir hedef doğrultusunda hareket ediyor. Pakistan devletine saldırmak, anayasal düzeni reddetmek ve ülkede terör faaliyetleriyle kaos yaratmak. Bu nedenle Pakistan açısından bu iki yapı arasında keskin bir ayrım vardır. Bir tarafta komşu Afgan halkını temsil eden bir yönetim, diğer tarafta da Pakistan'ın güvenliğini hedef alan silahlı bir örgüt. Zaman zaman sınır bölgelerinde gerilimler yaşansa da Pakistan'ın perspektifi net. Komşuluk ve kardeşlik başka, terör başka. Pakistan, Afganistan'ın barışı ve istikrarı için her zaman yapıcı bir tutum sergiliyor. Ancak Pakistan'ın güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya da alan açılmasına izin vermiyor. Bu politika Pakistan'ın hem bölgesel sorumluluk bilincini hem de ulusal güvenlik kırmızı çizgilerini yansıtıyor. Bir devlet için terörle mücadelede yöntem seçmek her zaman kolay değildir. Sadece askeri güç kullanmak bazı durumlarda etkili olabilir. Ancak bazı dönemlerde de siyasi çözüm arayışı toplumdaki yorgunluğu azaltabilir ve zaman kazandırabilir. Pakistan da TTP ile mücadele ederken bu zorlu dengeyi yönetmeye çalıştı. Bazı dönemlerde tam saha askeri operasyon, bazı dönemlerde ise kontrollü diyalog girişimleri gündeme geldi. Bu girişimlerin arkasında birkaç temel neden vardı. Sınır bölgelerindeki aşiret yapılarının sahadaki etkisi, Afganistan'daki gelişmelerin doğrudan yansıması, bazı unsurların silah bırakma ihtimali
Çatışmanın toplumsal maliyetini azaltma isteği, geçici ateşkeslerle stratejik nefes alma hedefi. Zaman zaman kısmi ateşkesler denendi. Görüşmeler yapıldı. Yerel arabuluculuk mekanizmaları kullanıldı. Ancak süreç boyunca görüldü ki TTP bu dönemleri yeniden yapılanmak ve güç toplamak için fırsat olarak değerlendirdi. Pakistan için gerçek bugün çok net. Terörle müzakere değil, mücadele esastır. Bu noktada Pakistan şunu gördü. Barış ancak toplumun güvenliği sağlandığında, terör tehdidi azaltıldığında ve örgütün saldırı kapasitesi kırıldığında mümkündür. Bu nedenle devletin yaklaşımı evrildi. Artık geçici ateşkes değil, kesintisiz güvenlik önlemleri, hedefli operasyonlar ve stratejik kararlılık ön planda. Bu politika değişimi sadece askeri bir karar değildi. Toplumun beklentileri, güvenlik güçlerinin sahadaki deneyimi ve ulusal güvenlik vizyonunun da bir sonucuydu. Kısacası Pakistan terörle masaya oturmayı denedi ama sahada öğrendi ki barış çağrısına karşılık vermeyenle barış olmaz. Bugün uygulanan model açık. Diyalog kapısı halka açık, teröriste değil. TTP'ye karşı verilen mücadele yalnızca askeri sahada yaşanmadı. Pakistan bu süreçte ekonomik, sosyal ve stratejik anlamda da ağır bedeller ödedi. İlk büyük etki ekonomide hissedildi. Sürekli güvenlik tehdidi, sınır bölgelerindeki ticaret akışını etkiledi. Bazı uluslararası yatırımcılar risk algısı nedeniyle beklemeye geçti. Turizm potansiyeli olan bölgelerde güvenlik kaygısı yatırımları geciktirdi. Pakistan devleti ise terörle mücadele için önemli bir bütçeyi güvenlik alanına yönlendirerek güçlü bir refleks gösterdi. Bu ekonomiye kısa vadede yük getirse de ulusal güvenliğin her şeyden önce geldiği açıkça ortaya kondu. Toplumsal maliyet ise bir o kadar ağırdı. Yıllar içinde yüzlerce saldırıda binlerce sivil ve güvenlik personeli hayatını kaybetti. Birçok aile evlatlarını kaybetti. Bazı bölgelerde insanlar geçici sürelerle yer değiştirmek zorunda kaldı. Ancak bu acılar aynı zamanda toplumda devletle omuz omuza olma duygusunu da güçlendirdi. Pakistan halkı terörle mücadelede her zaman ordusunun ve devletinin yanında durdu. Sokakta, okulda, camide, her yerde birlik duygusu pekişti. Bu süreç devlet kapasitesini de dönüştürdü. Pakistan güvenlik kurumları, istihbarat yapısı ve sınır güvenliği sistemi sürekli olarak güçlendirildi. Yeni güvenlik protokolleri oluşturuldu. Polis ve paramiliter güçlerin eğitim standartları yükseltildi. Teknolojik altyapı geliştirildi. Bir anlamda TTP'nin yarattığı tehdit Pakistan'ı daha dirençli bir devlet haline dönüştürdü. Bugün Pakistan güvenlik kurumları hem terörle mücadelede tecrübeli hem de bölgesel istikrar konusunda aktif bir rol üstlenebilecek kapasitede. Bu maddeyi tek bir cümlede özetlemek gerekirse Pakistan büyük bedeller ödedi. Ancak daha güçlü bir devlet ve daha kenetlenmiş bir toplum olarak yoluna devam ediyor. Bugün Pakistan, TTP ile mücadelesinde yeni bir döneme girmiş durumda. Artık mesele sadece sınır güvenliği ya da belli bölgelerde operasyon yürütmek değil. Ülkenin geleceğini, ekonomik kalkınmasını ve toplumsal huzurunu koruma hedefi de devrede. Pakistan'ın 2025 sonrası stratejisinin 3 ana ayağı var. 1. Kesintisiz güvenlik tedbirleri. Pakistan güvenlik kurumları TTP'nin taktik değişimlerine karşı sürekli uyum sağlıyor. Hedef odaklı operasyonlar, hassas istihbarat takibi, sınır güvenlik teknolojileri ve İHA kabiliyetleri bu dönemin temel unsurları. Bugün ülkenin güvenlik anlayışı şu prensibe dayanıyor. Tehdit nerede belirliyorsa mücadele de orada. Bu gerektiğinde sınır ötesi önleyici adımları da içeriyor. 2. Diplomasi ve bölgesel istikrar çerçevesi. Pakistan terörle mücadelede yalnız hareket etmiyor. Bölgesel güçlerle, özellikle Türkiye, Çin ve Körfez ülkeleriyle yakın temas içinde. Uluslararası hukuk ve diyalog mekanizmaları her zaman açık tutuluyor. Pakistan'ın yaklaşımı artık daha net. Kardeşlik temel ancak güvenlik tavizsiz. Afganistan ile ilişkilerde barışçı ton korunurken Pakistan'ın kırmızı çizgileri her platformda vurgulanıyor. 3. Ekonomik ve sosyal dayanıklılık. Uzun vadede güvenlik sadece silahla sağlanmaz. Pakistan bu nedenle toplumsal dayanıklılığı ve ekonomik kalkınmayı da ulusal güvenlik stratejisinin merkezine koydu. Eğitim, bölgesel kalkınma, gençlere yönelik stratejiler, radikalleşme karşıtı programlar, bu alanlarda atılan adımlar terörle mücadelenin zihin ve toplum boyutunda güçlendiriyor. Bugün Pakistan'ın duruşu güçlü ve kararlı. Terörle mücadele taviz yok. Komşularla barışçı diplomasi esastır. Halkın güvenliği ve devletin egemenliği kırmızı çizgimizdir. Güçlü ordu ve güçlü toplum birlikte güvenli gelecek demek. TTP Pakistan'ı durduramadı. Tam tersine Pakistan'ı daha dirençli, daha tecrübeli ve daha hazırlıklı hale getirdi. Ve bugün Pakistan'ın geleceğe mesajı çok net. Barış istiyoruz ve barışı tesis edecek güce de sahibiz. 2025 yıllarının sonlarına geldiğimiz bu günlerde Pakistan gerek ülke içinde
gerekse sınır ötesi operasyonlarla TTP'nin eylem ve faaliyetlerini ciddi oranda sınırlamayı başardı. Bunun için Afganistan'la savaş dahil her şeyi göze aldığını da söylem ve eylemleriyle uluslararası kamuoyuna da ilan etmiş durumda. Özellikle Mayıs ayında Hindistan'la yaşadıkları çatışmadan galip çıkmanın verdiği özgüvenle küresel arenada daha çok boy gösteren Pakistan'ın eli etkisinden daha güçlü durumda. TTP hala Afganistan içerisinde, Pakistan'ın kuzeyindeki dağlık kesimlerde örgütlenmesini sürdürse de Afganistan Taliban'ın desteği olmadan uzun süreli bir mücadeleyi sürdürmesi pek mümkün gözükmüyor. Pakistan son 20 yılda çok şey yaşadı. Savaşların gölgesinde büyüdü. Sınırların ötesinde yaşanan her krizi çok yakından hissetti. Pakistan bu krizlerde geri çekilmektense direnç gösterdi. Bugün Pakistan terörün gölgesinden çıkarken yeni bir vizyonla ilerliyor. Bölgesel barışta aktif rol, güvenlikte sıfır tolerans, gençlere ve kalkınmaya yatırım, ulusal birlik ve kurumlara güven. Ve bugün Pakistan hikayesi tam olarak budur. Saldırılar bizi yıkmadı, birleştirdi. Pakistan'ın en zor sınavlarından biri Tehriki Taliban Pakistan yani TTP. Güney Asya'nın tam kalbinde yer alan Pakistan, kurulduğu günden bu yana zorlu bir coğrafyanın ve sert tarihsel dalgaların içinde ayakta durmaya çalışan bir ülke.